Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Visual Studio 2022 C++ kurulumuyla C++ derslerimize başlıyoruz. Şimdi C++ kurulumu için yapmamız gereken şu arkadaşlar. Google'da download Visual Studio. Şuraya arkadaşlar download Visual Studio yazdığınız zaman zaten çıkıyor. Buradaki Visual Studio araçlarını indirin diyor arkadaşlar. Burada bakın birkaç tane seçenek karşımıza çıkıyor. Hangisini yükleyeceğinizi seçeceksiniz. Burada arkadaşlar community dediği topluluk aslında. Eskiden community diyordu. Bu güçlüydü. Öğrenciler, açık kaynak katkıda bulunanlar ve bireysel kullanım için ücretsiz diyor arkadaşlar. Ücretsiz olan bu. Bunu eskiden community diye geçiyordu. Topluluk olarak Türkçe'ye çevirmişler. İşte professional var, enterprise var. Dolayısıyla biz topluluk olanı ücretsiz indirin diyorsunuz arkadaşlar. Bu bilgisayarınıza inmeye başlıyor zaten. İniyor. Evet arkadaşlar. Klasörde göster diyorsunuz ve setup exe dosyanız iniyor. Buna çift tıkladığınız zaman setup exe dosyanız açılıyor ve şöyle ben tıklayayım. Kurulum işlemleriniz başlıyor. Şimdi Visual Studio Installer kuruluyor bilgisayarınıza. Siz buradaki adımları bakın. Yükleyicisi hazırlanıyor diyor. Şimdi ben de C Sharp daha önce C Sharp için Visual Studio indirdiğim için arkadaşlar ben de tekrar kurmayacak. Sadece gerekli güncellemeleri vesaire yapacak. Şimdi sizde hiç kurulu değilse de kuracak. Bekleyeceksiniz bu adımın tamamlanmasını. Evet arkadaşlar, Visual Studio 2022 Installer kurulumu şu anda tamamlandı. Zaten bende kuruluydu. Tekrar kontrol etti ve pencereyi açtı arkadaşlar. Şimdi yeni kuran arkadaşlar için şimdi şöyle diyeyim. Öncelikle daha önce Visual Studio kuranlar için benimki gibi aynı ekran gelecek. Çünkü onlar da benim gibi daha önce Visual Studio 2022 kurdular. İşte benim C Sharp derslerimi izlediler. Onlara aynı pencere gelecek. Onlar kapat diyecekler. Hiç kurmayanlara da arkadaşlar değiştire bastığımda karşımıza çıkacak pencere gelecek. Ama daha önce kuran arkadaşlar direkt değiştire basıp buraya gelebilirler. Hiç kurmayan yeni kuran arkadaşlarım karşısına çıkacak pencerede şu olacak arkadaşlar. Şimdi açıldı. Bu çıkacak. Şimdi ben de bakın şurada bu arkadaşlar bu pencerenin adı Visual Studio Installer. Aslında bu programın adı Visual Studio Installer. Siz daha sonra Visual Studio'yu kurduktan sonra herhangi bir üzerine ekleme çıkarma yapacağınız zaman Visual Studio Installer kullanarak yapıyorsunuz. Şimdi bakın ben daha önce C Sharp ve işte Unity kurduğum için bunlar tikli. Ben C++'ı da kurmuştum daha önce. Ben de tikli ama sizlerde şu tikli olmayacak arkadaşlar. Şimdi yapmanız gereken sadece bu. C++ ile bakın şu yukarıdan geliyorum. Şu değil yani dikkat edin. Mobil değil. C++ ile masaüstü geliştirme. Bunu seçeceksiniz arkadaşlar. Şimdi ilk kez C++ için Visual Studio kuracak arkadaşlar bunu seçmesi yeterli. Buna gerek yok arkadaşlar. Şuna da gerek yok. Yani bu Unity için bunu daha önce kurmuş. Bunların hepsinin eğitim videoları var. Bu da C Sharp'ın. Eğer C Sharp'ta kullanmak istiyorsanız bunu da seçin ama. Yani yeni kuran arkadaşları diyorum. Şu ikisini seçebilirsiniz. Diğer arkadaşlarımız sadece bunu seçecek arkadaşlar. İndirilirken yükle kalsın. Burada sizde değiştir olacak. İşte sizde değiştir yazacak. Ben de kapat yazıyor. Çünkü daha önce kurduğum için şurada değiştir yazacak. Değiştir tuşuna bastığınız zaman C++ masaüstü geliştirme şunlar kalsın, hiç değiştirmeyin. Default arkadaşlar, bağımsız bileşenler mesela bakın bunlar hiç değişiklik yapmayın. Burada SQL bağlantısı, ODBC sürücüsü vesaire de var. Bunları da ellemeyin arkadaşlar. SQL Server için C++'dan bağlanmak için gerekli kütüphaneler var. Değiştirmeyin hiçbir şey. Direkt şurada size değiştir yazacak, ona basın. Ben kapat diyorum. Size değiştir yazacak ve değiştir dedikten sonra kurulum başlayacak arkadaşlar. Bir süre, bir yarım saat ya da işte internet hızınıza göre değişiyor arkadaşlar. Bir süre kurulum yaptıktan sonra kurulum bitiyor ve bu ekran karşınıza tekrar gelecek. Şu ekran arkadaşlar. Kurulum bitince bu gelecek. Yapmanız gereken bu pencereyi kapatmak. Bu pencereyi kapatmak arkadaşlar. Ve şuraya gelip bakın. Buraya gelip Visual Studio 2022 buradan çalıştırmak. Bakın.
Visual Studio 2022'yi tekrar çalıştırıp Visual Studio 2022 açıldı. Yeni bir proje oluştura tıklıyorum. Şimdi bakın. İlk karşıma çıkan, hiçbir şey yapmadan, hiçbir şeyi değiştirmedim. Boş proje Windows için C++ ile en baştan başlayın. Başlangıç dosyası sağlamaz. Evet arkadaşlar, eğitimler için kullanılan, herkesin kullandığı arkadaşlar bu proje tipi olacak. Başka proje tipini aman yanlışlıkla açmayın. Kafanız karışır. Çünkü çok fazla sayıda C++ projesi var Visual Studio'nun. Kafanızı karıştırır. Birçok şey yanlış öğrenirsiniz. Biliyorsunuz C++ dili hem Linux'ta çalışıyor hem Unix ortamında birçok yani platformda çalışan bir dil. Yani birçok platformu desteği olan bir dil C++ biliyorsunuz. Dolayısıyla en doğru bir şekilde öğrenmek için benim bu anlattığım şekilde başlayacaksınız. Boş projeyle başlayın. Farklı bir proje oluşturursanız kafanız çok karışır. İşte ek dosyalar, yardımcı dosyalar vesaire vesaire C++'ı yanlış öğrenirsiniz. C++'ı en doğru öğrenmek için arkadaşlar boş proje. Benim anlattığım şekilde buraya kadar gelin. Boş bir proje oluşturun. Bunu seçiyorum. Sonraki diyorum. Project 1 diyor. Ben buraya Hello World Project diyorum arkadaşlar. Şuraları değiştirmiyorum. Aynı şekilde kalsın. Hello World biliyorsunuz ilk yaptığımız proje ve ilk yaptığımız uygulama olacak. Evet, Visual Studio'm açıldı arkadaşlar. Bakın benim anlatmak istediğim demin şuydu. Bakın hiçbir ek dosya yok. Kafanızı karıştıracak hiçbir şey yok sağ tarafta. Bomboş. Linux'ta da bir C++ dosyası uygulaması yazsanız onda da bu şekilde olacak. İşte Unix platformunda da yazsanız onda da bu şekilde olacak. Yani C++ tek başına tek bir CPP dosyası derleyici ile birlikte yeterli. Derleyici ile derliyorsunuz. Mesela Linux'ta yapıyorsunuz diyelim ya da Unix'te C++ dosyasını bir Notepad gibi bir metin editöründe yazıyorsunuz. Tek text dosyası gibi arkadaşlar metin tabanlı yazıyorsunuz. Daha sonra derleyici ile bunu derleyip işte compile edip çalıştırıyorsunuz. Bu kadar. Başka hiçbir şeye gerek yok arkadaşlar. Burada da Visual Studio ile yapacağız biz bu işlemi. Dolayısıyla hiçbir yardımcı dosyaya gerek yok. Kafa karıştırıcı Microsoft'un işte ASP yazılım geliştirme ortamlarında çok kafa karıştırıcı projeler var arkadaşlar. Mesela o tarz bir C++'a da koymuşlar. Ben inceledim. Onlara hiç girmeyin. Sağlam bir şekilde öğrenin. Şimdi geliyorum Hello World projeye. Sağ tıklıyorum. Projem açıldı. Bu arada bu proje ekranımız. Bunu unutmayın. Proje ekranımız ve sağ tarafta projemizde neler olduğu gözüküyor. Bakın bunlar hiçbir şey yok. Hiçbir yani C++ henüz dosya yok. Yardımcı dosya yok. Geliyorum. Ekle diyorum. Bakın yeni öğe diyorum. Burada şablonlar yükleniyor ve C++ dosyasını seçiyorum. Kaynak CPP. Bana ne isim vereceğimi soruyor. Ben buna Hello World diyorum arkadaşlar. İlk dosyam olduğu için Hello World CPP ekle diyorum. Açıldı. Gayet güzel. Hello World CPP dosyamı oluşturdu. Harika. Şimdi hemen ilk C++ kodumuzu yazıp doğru bir şekilde yükledik mi yüklemedik mi göreceğiz. Visual Studio 2022 C++'ı. İlk olarak include yapıyorum. Include neydi? Include arkadaşlar include ile kütüphaneleri ekleriz. Daha önceki de C# videolarımı izleyen arkadaşlar bilirler. Include'larla ya da Java videolarımı izleyenler programlama tecrübesinde include'larla kullanacağınız kütüphaneleri baştan buraya girersiniz. İsimlerini yazarsınız ve sizin bu kütüphaneler bunu include ettiğiniz zaman bu kütüphanelerdeki metotlar, fonksiyonları kullanma yetkiniz olur. Şimdi include benim burada en basit programdaki kullanacağım arkadaşlar. Kütüphane, ekrana bir şey yazdıracağım konsola. IOStream. Bakın IntelliSense çıktı. Benim adıma otomatik doldurdu. IOStream'i include ediyorum. Input output stream'in kısaltılmışıdır. Girdi çıktı kütüphanesi arkadaşlar. Giriş çıkış kütüphanesi. Yani konsola bir şey yazmak için ve konsoldan bir şey almak için. Bu IOStream gerekir bize. Mesela kullanıcıdan bir sayı alacaksınız diyelim. Yine bu gerekiyor. Ya da kullanıcı konsolda bir yazı yazacaksınız. Print edeceksiniz. Bu gerekiyor yine. Şimdi IOStream'i include ettim. Using namespace, bakın namespace otomatik IntelliSense bana önerdi. Namespace std diyorum.
Bunlar noktalı virgülümü koydum. Daha sonra main arkadaşlar, main'i biliyorsunuz. Java'da da vardı. Hep main ile başlıyoruz bunların içine. Int main metodu, yani bütün projelerin içinde mutlaka bir main metodu olmak zorunda. Main metodu olmayan bir proje olmaz. Dolayısıyla bizim projemizde şu anda bir tane C++ dosyası şu bakın olduğu için onun içine yazıyoruz main metodumuzu. Yani bu projemizin çalışmasının giriş noktası. Yani nasıl bir binaya girersiniz, bir kapı olur, ana kapı, ana giriş kapısı. İşte bu main ana giriş kapısı. Bunun yanına siz mesela ileriki derslerde bir sürü CPP dosyası ekleyeceğiz arkadaşlar. Onlarca mesela CPP dosyası olacak sizin. Klaslar vesaire. Ama sadece bu arkadaşlar sadece main olan CPP dosyası girişiniz olacak sizin. Giriş kapınız, yani ana binaya girişiniz. Projenize giriş o olacak. Proje buradan çalışmaya başlayacak. Dolayısıyla main'in içinde hemen ben ekrana cout arkadaşlar diyorum. Hello C++ diyorum. Sonra bir noktalı virgül koyuyorum. Bakın diğer Java'dan ve şeyden farkı bunun C Sharp'tan farkı arkadaşlar. C Sharp'tan farklı olarak bir return buraya ekliyorum. Save ediyorum. Evet, save ettim. Bakın yeşil oldu bu. Eğer burada hata olsaydı arkadaşlar, mesela return yerine return yazdınız diyelim. Save ettiniz. Bakın altı kırmızı oluyor. Bakın burada yanlış return tamamlayıcısı tanımlı değil. Yani bu keyword'ü ben tanıyamadım diyor. Siliyorsunuz. Tekrar save edip düzeltiyorsunuz. Yeşil olduğunu görüyorsunuz. Şimdi çalışmaya hazır. Yerel Windows hata ayıklayıcıyla da çalıştıralım. Save ettikten sonra çalıştırıyorsunuz. Evet arkadaşlar, konsol uygulaması olduğu için açıldı. Bakın Hello C++ yazdı. Bizim istediğimiz de buydu. İlk programımızı çalıştırdık. Bakın Hello C++ yazdı. Bu konsol otomatik işte olarak kapat seçeneğini etkinleştirin diyor. Yani bu hata ekleme durduğunda konsol otomatik olarak kapatmak için şu araçlar, seçenekler, şuradan giderseniz arkadaşlar, araçlar, seçenekler diye giderseniz otomatik kapanış seçeneği etkinleştirirsiniz. Bu Hello C++ yazar, çok hızlı bir şekilde kapanır. Ama biz bunu görmek istiyoruz ne yazdığını. Dolayısıyla bu pencereyi kapatmak için herhangi bir tuşa basın diyoruz. Şu işlemi yapmıyoruz şu anda. Herhangi bir tuş, Space'e bastım, gitti. Şöyle yapalım. Bir tane boşluk bakalım. /n koyalım arkadaşlar. Bir tane boşluk olsun. C++ yazısından sonra. Tekrar çalıştıralım. Bakın Hello C++ yazdı, bir boşluk bıraktı. Bu şekilde yapacağız bundan sonra. Onu göstermek için yaptım. Bir tane boşluk bıraktığımız zaman /n bir tane boşluk, bir boş satır anlamına gelir. Cout fonksiyonu bizim bu fonksiyonda arkadaşlar. Cout fonksiyonumuzda bizim boş bir satır bırakmamız anlamına gelir ve bizim derleyici burada ne zaman bir /n görse boş bir satır bırakır. Yani ekrana basacağı zaman. Bu şekilde ilk programımızı yazdık. Yine Space'e basıyoruz. Çıkıyoruz arkadaşlar. Evet. Bu videoyu sonlandırmadan önce sizlere süper bir haberim var. Udemy'deki C ve C++ kurslarım için sizlere indirim kupon kodunu bu videonun açıklama kısmına koyuyorum. Oradan yararlanabilirsiniz. Öncelikle C++ kursundan bahsetmek istiyorum. Udemy hesabınız varsa mutlaka hesabınıza girin ve C++ diye ekrana yazın arkadaşlar. Bakın arama yerine C++ diye yazdığınız zaman karşınıza çıkacak ilk kurs, yani ilk sıralardaki kurslardan şu anda birinci sıradaki kurs ve en çok satan kurs arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Bu kurs benim kursum ve şu anda fiyatı bu, ama değişiyor tabii, fiyatlar artabiliyor zaman zaman, Udemy fiyatları artırabiliyor. Ama siz bu videonun açıklama kısmında bulunan benim açıklamaya bırakacağım kupon kodunu açıklama kısmından okuyup, birkaç karakterlik bir kod zaten, buraya yazıp uygula dediğiniz zaman siz bu fiyata
göre çok daha ucuza bu kursu satın almış olacaksınız arkadaşlar. Şu anda Udemy'nin en popüler C++ kursu, en çok satan C++ kurslarından bir tanesi arkadaşlar. Benim kursum zaten aramayı kendiniz Udemy'de kendi kendinize yapın. C++ diye yazıp arama tuşuna bastığınız zaman ilk sıralarda göreceksiniz yazılım teknolojileri C++ kursunu. Şimdi bir de size C kursundan bahsetmek istiyorum. Bakın burada C++ kursuma gelip yazılım teknolojileri kısmına geldiğiniz zaman ayrıca diğer kurslarım hakkında da bilgi alabilirsiniz. Bakın burada birçok kursum var. Bunları da inceleyebilirsiniz arkadaşlar. C kursumda gerçekten bu da popüler kurslardan bir tanesi. Bakın kurs puanı burada yazıyor. Şimdi bu kursuma da yine indirimli kayıt olabileceksiniz. Kupon kodunu yine bu videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Şu anda normalde fiyatı böyle bir rakam gözüküyor. Ancak siz kupon girin yazan yere bakın buraya benim açıklama kısmına bıraktığım kuponu girip uygula dediğiniz zaman bu fiyat düşecek arkadaşlar. Büyük bir indirim yapacak yani ciddi oranda bir indirim yapacak. Siz indirimli fiyattan bu kursu da satın alma şansına sahip olacaksınız arkadaşlar. Bugünkü dersimiz burada bitiyor. Bugünkü dersimizde kurulumunu yaptık. Visual Studio 2022 C++ ve ilk C++ programımızı yazdık ve çalıştığını gördük arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.